kareyi muhtemelen daha önce gördünüz. Türkiye'nin en büyük fotoğraf ustalarından Aragüler'e ait bu anı yakalamak için belki yıllarını, yüzlerce denemesini, sonsuz sabrını ortaya koydu. Ortaya çıkan fotoğraf ise eşsiz. Duygusu, estetiğiyle asla tekrar edilemez bir kare. Peki şimdi size desem ki fotoğrafçılık ile hiç ilgisi olmayan, Aragüler'i tanımayan, onun dönemine tanıklık etmemiş birisi sadece birkaç kelime yazarak aynı hissi taşıyan benzer bir görüntüyü saniyeler içerisinde oluşturabiliyor. Üstelik ne bir makineye dokunuyor ne de sokağa çıkıyor. İşin asıl şaşırtıcı yanı ise eğer bu iki görüntüyü daha önce orijinal fotoğrafı hiç görmemiş kişilere göstersek, hangisi gerçek bir fotoğraf desek muhtemelen hangisinin Aragüler'e ait olduğunu tahmin edemeyecek. Hatta isterseniz deneyelim. Bu fotoğrafı öğrendik. Peki bu iki fotoğraftan hangisi Aragüler'e ait? Ya da bu iki portreden hangisi gerçek? Yoruma bekliyorum. İlerleyen dakikalarda açıklayacağım. Öyleyse temelden başlayalım. Fotoğrafi kelimesi Yunanca kökenli iki kelimeden oluşuyor. Foto, ışık, grafi ise yazmak, çizmek. Fotoğrafi ışıkla yazmak diyebiliriz ve fotoğrafçılığın temeli de budur. Işığı kullanarak görüntü oluşturmak. Ama şimdi yepyeni bir kavramla beraberiz. Promptografi. Yani prompt, komut, yönerge, grafi ise yazmak ve üretmek. Promptografi, komutla yazmak, üretmek diyebiliriz. Ve artık sahneyi gözle ya da fotoğraf makinesiyle değil, ışıkla değil, en önemlisi sadece hayal gücümüzle kuruyoruz. Belki Türkçe'ye de komutograf diye çevirebiliriz. Şimdi şunu bir düşünmenizi istiyorum. 107 yıl boyunca insanlık toplamda 15 milyar civarında fotoğraf çekti. Fakat Everpixel'in 2023 raporuna göre yapay zeka sadece 1,5 yılda bu sayıya ulaştı. Ve bu istatistik yalnızca Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly araçlarını kapsıyor. Yani diğer uygulamaları bile değil. Ve bu da saniyede 475 görsel üretimi demek. Ve burada da aslında şunu görüyoruz. Yapay zeka ile fotoğraf üretimi çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hatta bu sayı Shutterstock'un 20 yıllık fotoğraf arşivinden daha fazla. Günümüzde teknoloji ışık hızında büyüyor ve yapay zeka ile görsel oluşturmak artık çok daha kolay ve çok daha etkili. Sonuç olarak ise büyük markalar AI kullanımını büyük oranda benimsiyor. McDonald's'tan Adidas'a ürün tanıtımları, reklamları, içerikleri AI ile üretiyorlar ve bu sadece fotoğrafçıya olan ihtiyacı değil, videografera olan ihtiyacı da azaltıyor. Hatta pek çok alana etkiliyor. Reklam ajanslarına servet ödemek yerine AI yardımıyla daha ekonomik fiyatlara sonsuz olasılıkta içerikler hazırlanıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. IKEA eskiden mobilyalarının farklı mevsimlerde ayrı ayrı çekilmesi gerekirdi. Şimdi ise tek bir çekim yetiyor çünkü kalan mevsimleri AI ile yapabiliyorlar. Yine ürün fotoğrafçılığı da bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Everpixel verilerine göre 2024'te işletmelerin %42'si AI ile görsel düzenlemeyi kullanıyor. Hatta ben de geçen gün Instagram'da bir anket yapmıştım ve bu ankette yapay zeka ile alakalı ve fotoğrafçılığı nasıl etkileyeceği ile alakalı bir soru sormuştum. Orada da Emre stok görüntü olayı biter diye düşünüyorum demişti ve bence kesinlikle haklı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hatırlayalım, eskiden fotoğrafçılar farklı konseptlerde insanların ihtiyacı olacak fotoğraflar için saatlerce çekim yapardı. Yüzlerce fotoğraflar arasından en iyisi seçilirdi, büyük bir mesai harcanırdı. Şimdi ise Shutterstock, Getty Images artık kendi platformlarında yapay zeka ile üretilen görüntüleri satıyor. Yani o mutlu aile fotoğrafları, iş toplantısı görüntüleri, hatta doğa manzaraları hepsi yapay zeka ile üretiliyor. Dolayısıyla bu alanda üretim yapıp gelir elde eden stok fotoğrafçılarına artık büyük oranda gerek kalmadı. Ve bu değişim sadece görsel üretimi değil, iş yapma biçimini de büyük oranda değiştiriyor. Yurt dışında çok popüler büyük bir giyim markası olan Zalando'nun içerik çözümleri başkan yardımcısı Matthias Hayes'in Reuters'a verdiği röportajda yapay zekayı artık büyük oranda kullandıklarını belirtiyordu. Dikkatimi çeken şeylerden birisi ise şu oldu. Normalde fotoğraf çekmek için, görsel oluşturmak için harcanan 6-9 haftalık sürenin üretken yapay zeka kullanımıyla beraber yaklaşık 3 ile 4 güne indiğini ve maliyetleri %90 oranında azalttığını söyledi. Ve daha şaşırtıcı olan yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin müşterilerden daha fazla etkileşim aldığını söyledi. Dolayısıyla büyük moda çekimlerine olan ihtiyaç ilerleyen yıllarda büyük oranda azalacak diyebiliriz. Hatta belki yok olacak. Nedenini açıklayacağım. Ama şunu da diyenler olduğunu tahmin ediyorum. Peki portre fotoğrafçılığı ama kaldı. Sonuçta her şey değişse de insanları hala çekmemiz gerekecek diye düşünebilirsiniz. Fakat
o işlerde değişiyor. Hatta size bu dönüşümü çarpıcı bir film örneğiyle vermek istiyorum. Congress. 2013 yapımı, yarı animasyon yarı gerçek oyunculu bir film ve başrolde kendisine oynayan Robin Wright var. Film teknolojinin bir sanatçıyı nasıl dönüştürdüğünü ve hatta nasıl devre dışı bırakabileceğini sorguluyor. Çok detaya girmeyeceğim ama hikayede bir film stüdyosu yaşlanan oyuncuya radikal bir teklif sunuyor ve teklifte Robin Wright'ı son kez stüdyoya çağrılıyor ve 360 derece taranarak dijital bir kopyası oluşturuluyor. Bu dijital ikiz artık yaşlanmıyor, yorulmuyor ve istenilen her rolde oynayabiliyor. Ve gerçek Robin'e artık ihtiyaç kalmıyor. Bu anlaşmanın tek bir şartı var. Robin Wright bir daha asla kamera karşısına çıkmayacak. Ve gerçek model televizyonlarda ya da dizilerde, filmlerde oynamayacakken onun dijital versiyonu ya da dijital ikizi kariyerine devam edecek. Ve sonuç olarak ise Wright kendi dijital ikizi tarafından işsiz bırakılan ilk insan oluyor. Tamam ama bunun konumuzla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim. Aslında fazlasıyla ilgisi var. Hatta bu senaryo ve bu kurgu gerçek oldu. Evet, bugün H&M, Zalando gibi markalar artık aynı şeyi modellerde yapmaya başladı. Modelleri bir kez stüdyoya alıyorlar, 360 derece taranıyor. Sonrasında bu dijital versiyonlar AI ile sonsuz kombinasyonlarda poz verebiliyor. Tıpkı Congress'teki gibi. Gerçek insan kenarda beklerken onun dijital ikizine istediği kıyafeti giydirip istediği pozları verdirebiliyorlar. Ve bu da sınırsız bir versiyon sağlıyor. Ve bunun için mankenin tabii ki fiziksel olarak bir sette olmasına ihtiyaç yok. Hatta aynı anda Paris ya da Tokyo'daki bir çekimde olabilir. Modeller hala para kazanıyor telif sebebiyle, en azından şimdilik. Şimdi bu sistemle beraber fotoğrafçı şöyle bir kenara bırakalım. Işıkçısı, stilisti, lokasyon yöneticisi, makyözü, bunların hepsi sistemin dışında kalıyor. H&M ya da Zalando'nun sitesine girerseniz buradaki pek çok model aslında bu dijital ikizler. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Çünkü kendileri bunu açıkladılar. Hatta haberlerde de konu oldu. Tabii şunu unutmamak lazım, bunlar açıklananlar. Bir de açıklanmayan, gizlilik sözleşmesi imzalanan pek çok büyük markanın aynı sistemde çalıştığı tahmin ediliyor. Daha verilecek çok fazla örnek var fakat tüm bunlar bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Fotoğrafçılığın ihtiyaç olduğu alanlar azalmaya başladı ve burada büyük markalar bu işe öncü olsa da ilerleyen dönemlerde küçük işletmelerde bu AI araçlarını, yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı da ve bu da fotoğraf sektörünü, fotoğrafçılığa olan ihtiyacı büyük oranda etkileyecek. Bu değişimin ne kadar hızlı olduğunu göstermek için dünyanın en büyük danışmanlık şirketlerinden olan McKinsey & Company raporuna bakacak olursak, üretken yapay zeka yani Gen AI kullanımı 2023'te şirketlerde %33 iken sadece bir yılda 2024'te %65'e fırladı. Yani tam olarak %100'lük bir artış var ve 2025'te bu hızın daha da artacağı öngörülüyor. Ve bu da her sektörde, her iş alanında yapay zekanın adeta bir tsunami gibi geldiğini bizlere çok net bir şekilde gösteriyor. Merak edenler için raporun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Şimdi tüm söylediklerim ve değişim size karanlık gelebilir. Bunu anlıyorum ama aslında biz bu sahneyi de daha önce yaşadık. Hatırlayanlar olacaktır. Bir zamanların devi Kodak. Hatta evinizdeki pek çok büyük ihtimal eski filmli fotoğraflar onunla çekilmiştir. Fotoğraf makinesiyle fotoğrafla özdeşleşen derecede büyük bir şirket dijital devrim başlayınca ellerinde her şey vardı. Fakat ki ilk dijital makineyi de kendileri üretmelerine rağmen filmden vazgeçmedikleri için, dijitale adapte olamadıkları için korktular. Değişimden korktular, direnç gösterdiler ve günün sonunda ise koskoca endüstri devi tarihe karıştı. Bugün farklı ürünler üretiyor. Fakat bunun yerine o dönemde dijital makinelere geçiş, devamında yine aynasız makinelere geçişte piyasayı, gelişimi iyi analiz eden ve ürünlerini ona göre geliştiren ve korkmayan Sony ise bugün sektörde dev haline geldi. Ve günün sonunda Sony bugün hala ayaktayken Kodak ise çırpınarak hayatta kalmaya çalışıyor. Ve evet, fotoğrafçılık dönüşüyor fakat bu bir tehdit değil, bu bir fırsat. Yapay zekayı işine entegre edenler öne çıkacakken
Direnç gösterenler ise zamanla geriye düşecek ve buradaki farkı Photoshop AI ya da Lightroom AI gibi araçları ya da farklı araçları iyi kullananlar yaratacak. Açıkçası biz de Mehmet Üzüm Akademi'de bu süreci ayak uydurduk ve tüm eğitim setlerimize yeni AI derslerini de ekledik. Linklerde ilgilenirseniz açıklamada mevcut. Böylece kendinize yapacağınız güzel bir yatırım olacaktır. Fakat konuyu çok güzel bağlayacak bir noktadan size bahsetmek istiyorum. Saray ressamlarını duymuşsunuzdur. Dönemin krallarını, aristokratlarını tuvale ölümsüzleştiren sanatçılar. Ama bu sadece bir portre işi de değildi. Aynı zamanda bir güç gösterisiydi. 1700'lü yılların başı portre yaptırmak yalnızca kralların ve soyluların sahip olacağı bir ayrıcalıktı. Saray ressamları ise müşterilerini olduklarından daha görkemli, daha ihtişamlı bir şekilde çizerlerdi. How do you want history to perceive you, madam? The way I am, young and beautiful. Tarihe de bu kişiler bu şekilde kazanırdı. 1750'lerle birlikte sanayi devrimi başladı ve ticaret büyüdü ve yeni bir sınıf güç kazandı. Burjuvazi. Ve bu yeni sınıfta görünür olmak istiyordu. Ressamlar artık burjuvazinin orta sınıfında resimlerini yapıyordu. Hatta o dönemdeki portrelere bakacak olursanız pek çoğu birbirine benzer. Çünkü o dönemde ressamlar tüccarları bilinçli bir şekilde krallara benzeterek çiziyorlardı. Ve günün sonunda müşteri memnundu. Kendini güçlü, asil ve zarif göstermek istiyordu. Portre artık sanat değil bir ifade biçimiydi. Tıpkı bugün sosyal medyanın aslında profili gibi de düşünebiliriz. Ve günün sonunda ben buradayım, ben de varım demek için vardı. O dönem için bu ressamlar oldukça güzel bir gelir elde ediyordu ve bu işin talebi de aslında fazlaydı. Sadece belli bir noktadan sonra resimden çıkıp işte kutu üzerine, kolyelere ya da farklı aksesuarlara da bu resimler işlenmeye başladı. Ya da sevgilinin yüzü çizilirdi. Aslında tıpkı bugünün cüzdan fotoğrafı gibi ve orta sınıftaki bir yükseliş ve bu talep aslında yeni bir sektörde oluşturdu. O da minyatür portre ressamları. 1850 yılında sadece Marsilya'da 40'tan fazla minyatür portre ressamı vardı ama sadece birkaç yıl içerisinde bu sayı bir anda 4'e ve 5'e düştü. Neden diyecek olursanız Kodak'tan hatırlayalım. Çünkü piyasaya fotoğraf gelmişti ve yeniydi. Ve ilk başta halk da tabii ki şaşkındı. Tis the camera. Soon painters will go about the world with a box like a tinker instead of a portfolio under their arms. I'm sure they will, sir. I'm sure they will. Bu konuyu çok güzel özetleyen Mr. Turner diye bir film de var, izlemenizi tavsiye ederim. Ve günün sonunda ise fotoğraf ressamların yıllar süren emeğini birkaç saniyeye indirgiyordu. Hızlıydı, kolaydı ve ucuzdu. Bilmiyorum bu size tanıdık geliyor mu? Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz. Yapay zeka fotoğrafçılığın yerini almaya başlıyor. İlk fotoğraf çıktığında tabii ben bunu gösteriyorum ama siz şunu anlayın. Dönemin ünlü ressamı Paul Delaroche şunu demişti. Bugünden itibaren resim öldü. Fakat yanılıyordu. Resim ölmedi, sadece şekil değiştirdi. Hatta Van Gogh, işte Monet, Picasso bunların hepsi fotoğraftan sonra geldi. Yani sanat bitmedi, hatta daha da derinleşti. Ve aynısı yine 1990'da da oldu. Photoshop ilk çıktığı zaman hatırlayalım, bu bir fotoğraf değil diyen bir grup oluşmuştu. İşte dijital fotoğrafı is not photography diye hatta bir akım vardı. Hatta Ansel Adams'ın oğlu babam böyle bir teknolojiyi görseydi dehşete kapılırdı dedi. Ama fark ettiyseniz her dönemde benzer bir döngü yaşanıyor. Önce bir yenilik geliyor. Eski düzen buna karşı çıkıyor, tepki gösteriyor. Sanat bitti diyor, gerçeklik bitti diyor, kayboldu diyor. Fakat yine de o yenilik yeni bir dil haline geliyor. Tıpkı fotoğrafın resmi etkilemesi gibi, tıpkı dijitalin analoğa dönüşmesi gibi. Ve şimdi de yine aynı döngünün yeni bir evresindeyiz. Bu döngünün ilk kıvılcımlarından birisi ise 2023 yılında atıldı. Londra'da 13 Nisan 2023'te Sony Dünya Fotoğraf Yarışması gerçekleşti ve yarışmaya dünya genelinde 415.000 fotoğrafçı farklı kategorilerde başvurdu. Ve bu kategorilerden birisi ise yaratıcı kategorisiydi ve binlerce kişinin içerisinden bu kategorinin birincisi ise Pseudomnesia the Electrician isimli fotoğraf oldu. Fotoğrafı çeken kişi ise 20 yıllık deneyime sahip Berlin'in tanınmış fotoğrafçısı Boris Eldax'ındı. Ve buraya kadar her şey normal olsa da birinciliği kazanan Boris ödül sahnesine çıkıp mikrofonu aldığı zaman herkesi şaşırttı.
Bu fotoğraf AI ile üretildi, hiç çekilmedi, hiç var olmadı. Dolayısıyla ödülü kabul etmiyorum. Boris, you have refused the award. Were you surprised that you won? I was surprised that I won. Dünyanın en prestijli yarışmalarından birinde yapay zeka, o zaman DALL-E 2 ile üretilen bir görsel, tüm fotoğrafçıları ve fotoğrafı resmi olarak yenmişti. Ama asıl şok edici olan şey ise jüri bunu fark etmemişti. I was also surprised that after I told the awards that it's AI generated and suggested that we need to have a discussion about this and that AI generated images should not compete with photography in the same category, that this suggestion by mine was just not responded to. Aslında eserin ismi de bir ipucu veriyordu. Buradaki pseudomnizya kelimesi gerçekte yaşanmamış ama yaşanmış gibi hissedilen sahte anı anlamına geliyor ve electrician ise elektrikçi, sahte anıyı üreten yapay zekayı aslında temsil ediyor ve bu da bizi çok önemli bir aslında soruya getiriyor. AI ile üretilen fotoğraflar bir sanat mı? Bu fotoğraftan yalnızca 10 tane basılmıştı ve yarışmanın ödülü de $5.000'dı. Boris burada $5.000'ı da tabii ki reddetmiş oldu, fakat fotoğraf öyle popüler oldu ki bu olay da öyle popüler oldu ki kopyası $21.500 satıldı sadece bir tanesi. Hatta şu anda da Artsper diye bir site var. O sitede 16.000 euro fiyatıyla satışta ve yalnızca 4 tane kaldı. En önemlisi ise İngiltere'de pek çok galeride sergilendi ve koleksiyonluk bir eser haline geldi. Ve yalnızca birkaç dakikada üretilen bir görselden bahsediyoruz ve böyle bir sergi, böyle bir ekonominin dönmesi, böyle bir ilginin olmasıyla beraber AI ile üretilen bir görsel artık sanat eseri oldu diyebilir miyiz? Yoruma bekliyorum. Peki bütün bu anlattıklarımla beraber fotoğrafçılar bu değişime nasıl adapte olur? Şimdi bu soruya gelecek olursak buna sonraki videoda yanıtlayacağım. Özel bir video hazırlamayı düşünüyorum ve sizler de kendi deneyimlerinizi yorumda paylaşırsanız çok değerli olur benim için. Ve bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ve günün sonunda ise aslında şimdiye kadar gördüklerimiz bize çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Fotoğrafçılık geçmişte olduğu gibi ama belki de tarihteki en büyük dönüşümünü yaşıyor. Hep söylediğim gibi adapte olanlar hayatta kalacak. Şunu da unutmamak gerekiyor ki evet, yapay zeka ile görsel üretmek artık çok daha kolay. Ancak elindeki aracı nasıl kullanacağını bilmeyen biri için bu da bir işe yaramıyor. Burada komutu verecek kişi de kendini geliştirmemişse sonuçta bir anlamda olmayacaktır. O yüzden farkı kendini geliştirenler yaratacak. Farklı disiplinlerde altyapısı olanlar, özellikle de temel sanat bilgisi olanlar. İşte bu yüzden de biz de kendi eğitimlerimizi sadece teknik bilgilerle sınıflandırmadık. Örneğin kapsamlı fotoğrafçılık eğitiminde sanat, kompozisyon, anlatı, bağlam kurma gibi bütün bunlara değindik. Çünkü bu çağda içerik üreten bir kişi sadece nasıl yapılır değil, neden yapıldığını da bilen kişidir. Ve sen de eğer ki sadece fotoğraf çekmek değil, bir anlam yaratmak istiyorsan mutlaka bakmanı tavsiye ederim. Hatta sınırsız erişim paketiyle beraber de bu bakış açısını daha da genişleteceksin. Çünkü tek bir eğitim değil, akademideki bütün eğitimlerden yararlanarak multidisipliner bir şekilde kendini geliştirmiş olacaksın. Bunu sadece bir eğitim olarak düşünmeyin, kendine yaptığın en büyük yatırımlardan birisi olacaktır. Yine onun da linki açıklamada mevcut. Konunun başladığı yere geri dönelim. Aragüler'in fotoğrafına baktığınızda aslında şunu fark edersin. O kareler sadece birer görüntü değil, aynı zamanda bir duygu taşır. Her biri geçmişin bir anını bugüne kadar bize fısıldar. Eski sokaklardaki İstanbul'u görürsünüz. Bir kahvedeki düşüncelere dalmış bir adamı görürsünüz. Ya da sisli bir sabahta Galata Köprüsü'nde yürüyenler. Yapay zekada bence en büyük problemlerden birisi mükemmelliyetçilik ya da mükemmel. Çünkü iyi bir fotoğraf her zaman mükemmel olmak zorunda değil. Flu olabilir, renksiz olabilir, hatalı olabilir ve bu gerçek bir fotoğraftır. Bize sadece göstermez, bize anlatır. Ve anlatılan şeyin bizler de parçası oluruz. Kendi hayatımızdan bu kareleri görürüz. Belki sen de cüzdanında eski bir vesikalık, belki duvarında eski bir fotoğraf şu anda taşıyorsun. Belki bulunduğun odada bile mevcut. O tek kareler teknik olarak kusurlu olsa bile içerisinde çok önemli bir şey taşır. Bir bağ, bir hikaye ve bir zaman. İşte yapay zekanın şu an ulaşamadığı şey de tam olarak burası. Tıpkı geçmişte resim bitecek deyip milyonlarca insanın hala resim yapmaya devam etmesi gibi fotoğrafta bitmeyecek. Fakat dönüşecek. Ya da bazı alanlarda aslında işlerimizi kolaylaştıracak. Ama
anlam arayan insan oldukça fotoğraf var olmaya devam edecek. Çünkü bir görüntü üretmek kolay olabilir fakat bir anlam yakalamak hala insana özel bir beceri.